Herkese selam, hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir konuyu işleyeceğiz. Çok fazla soru alıyorum. Ya sen bu hisse senetlerini, %50-60 düşmüş hisse senetlerini, fonları nasıl buluyorsun diye. Arkadaşlar benim özel bir sırrım yok. Benim en çok güvendiğim sırrım ne biliyor musunuz? Her zaman söylediğim gibi düşenin dostu olmak. İnceliyorum mesela aylık olarak, 3 aylık olarak ve 6 aylık olarak %30, 40, 50, 60 neyse düşmüş bir hisse senedi varsa ve tabii ki de güvenilir bir şirketse, yani adı sanı duyulmamış, işte ne iş yaptığı belli olmayan, işte Ahmet Ticaret, Mehmet Ticaret AŞ vesaire vesaire gibisinden. Şimdi bunlara çok fazla ilgilenmiyorum ben. Benim ilgilendiğim konu şunlar: bizim bildiğimiz ve şu anda ileriye dönük, gelecek vaat eden şirketlerin performansları. Örnek veriyorum, GESAN, Girişim Elektrik. Yani son aylarda mesela biliyorsunuz çok fazla artış göstermişti. Fakat mesela şu an %11 civarında bir düşüş seyrediyor. Örnek veriyorum, alınır mı? Niye alınmasın? Fakat çok fazla çıktıysa tabii ki de %11 bir şeyin anlam ifade etmiyor. Almayacağız. Bildiğiniz gibi Türkiye borsası aşırı derecede yükseldi ve 8.000 küsürlerde şu anda. Bundan dolayı da birazcık daha böyle temkinli hareket etmekte fayda var ve o yüzden de düşük kalmış hisseleri inceleyerek çok fazla artış gösteren, %50-60 artış gösteren hisseleri almayacağız. Geçen gün bir şey paylaşmıştım. Sönmez Pamuklu Sanayi AŞ'nin ben Haziran ayında incelemesini yapmıştım. 13 liralardan şu anda 45 liraya çıktı. Bir risk oluşturuyor. Bir tane takipçim, tabii ki ismini paylaşmayacağım, sipariş vermişti. Ya dedim ki neden şu anda aldın? Zaten %300'den fazla artış göstermiş. Bizim amacımız şu: düşüşte olan ve düşmüş olan hisseleri yakalayıp bunlardan satın almak ya da fonlar neyse. O yüzden de şu anda sizlerle beraber ekran görüntülü bir yayın yapacağız. Beraber bu düşmüş olan hisseleri inceleyeceğiz. Aynı zamanda da nasıl alıyorum, benim alış tekniğim nedir, bunu size açıklayacağım. O yüzden hazırsak başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben sizin için sayfamı hazırlamıştım. Bakın, investing.com çok fazla, çok sık kullandığım bir site. Size de öneriyorum. Aynı zamanda uygulama olarak da kullanabiliyorsunuz. Çok pratik. Şimdi ben burada bakın aylık olarak şöyle, önce fiyat değil mesela, fiyat olarak açılır bu. Performansa tıklıyorum. Bakın burada karışık bir şekilde sıralamış. Ben bunu aylık olarak sıraladığım zaman en yüksek performans veren Döktaş Dökümcülük. Mesela Çimentaş İzmir AŞ. Bakın bir ayda şu anda 167 getiri vermiş. Bakın bunlar arkadaşlar ben girmem. Örnek veriyorum, aylık performansları, haftalık ve günlük performansları burada. Bakın burada aylığın üzerine tıklıyoruz ve eksi olanlar, yani zarar getirenler önümüze geliyor. Şimdi Ingram Mikro Bilişim. Arkadaşlar bakın burada yani bir yılda %346 getiri vermiş. 3 yılda %853. İnanılmaz rakamlar bunlar arkadaşlar. Enflasyona falan çıktığınız zaman TL bazında güzel kazançlar elde etmiş. Şöyle içerisine girelim bakalım, bir inceleyelim beraber. Bakın böyle şu anda bir aya tıkladık ve bir aylık performansını burada görebiliyoruz arkadaşlar. 1160 liradan şu anda 606'ya gelmiş. 3 aya bakalım. Bakın 3 aylık performansta da 1242'lerden 606'ya gelmiş. 6 ayda nereye gelmiş bu? Yine düşüşte. Arkadaşlar yatırım önerisi olmadan Türkiye borsası bu kadar böyle çıkış sağlamışken bu hisseye girilir mi? Neden girilmesin? Fakat bizler kendimizin vazgeçebileceği rakamlara bakmamız lazım. Yani örnek veriyorum, 100.000 TL bütçeniz varsa girip de 50.000 lirasıyla bu hisse alınmaz bence. Fakat 10.000 TL'sini gözden çıkarabiliriz. Yani %10. Girdiğimiz zaman bu belki de çok uzun süre kalmayıp da kendi yerine geldiğinde zaten biz ne yapıyoruz? %100 kazanç elde etmiş oluyoruz. İşte yatırım yaparken, alım yaparken çok dikkat etmemiz gereken konu bu. Çıkışa geçmiş ya da çıkmış bir hisseyi zaten almamız gerekmiyor. Bir mantığı yok yani. O yüzden düşmüş hisseleri yakalayarak bunlardan kazanç sağlamamız gerekiyor. Bizim yükseliş hızımız daha fazla olur. Dikkatli olalım bu yüzden. Evet arkadaşlar, bir diğer hissemize gelelim. ADES Gayrimenkul, yani herhangi bir üretim yapmıyor. Yani gayrimenkul firması ben çok tercih etmem. Siz de bilemem fakat bakın Burçelik Çelik Demir. Yani zaten bu da yine bir ayda %10. Benim için mesela şöyle olması lazım. Bakın
1 yılda kar vermemiş. 3 yılda %427. Şimdi ben bu Aksu'yu bir bakalım. Aksu Enerji. Şimdi arkadaşlar burada inceleme yaparken dediğim gibi şu grafiği oradan bu çizgi geldi, buradan bu çizgi oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Ben buna çok bakmıyorum. Yani çizgiyle zengin olan varsa zaten hala şu anda Özgür Demirtaş hocamızın söylediği gibi hala şu an çizgi çekiyor olmazdı. Yani ben gerçekçi olurum. Bakarım burada. Yani neymiş mesela bu? 27 Temmuz'da 52 liraymış. Bakın şu anda 13 Eylül'de 30 lira. Girer miyim? Neden girmeyeyim? Bundan dolayı yani çok böyle ekstrem şeyler bakmaya gerek yok. Enerji firması. Ne yapacağız? Google'dan bakacağız. Ne yapıyor? Hangi iş yapıyor? Üretim yaptığı şey ne? Ürettiği şey ne? Bakın burada haberlere mesela girebilirsiniz. Haberleri okuyabilirsiniz. İşte Aksu Enerji ile ilgili örnek veriyorum. Bakın Isparta ile Gönen ilçesindeki GES'i devretti. Mesela 3 Şubat'ta. Ya burada ne yaptığını görebiliyoruz. İnceleyebilirsiniz burada. Bu şekilde bakabilirsiniz. Yani bundan dolayı da haberlere ve yaptığı yatırımlara çok dikkat etmemiz lazım. Ve grafiğinde de tabii ki burada incelememiz gereken şey de aynı şekilde şu anda ne alemde buna bakmamız lazım. Son 1 ayda, son 6 ayda ve son 1 yılda. Yani şöyle mesela örnek veriyorum. Bakın buradan girdiğimiz zaman yani düşüş devam etse bile küçük küçük adımlarla 10 bin lira bütçe ayırdıysanız 1000 lira alın, bekleyin, 500 daha alın. Aşağı ortalamayla siz alım noktanızı yine aşağı çekmiş olacağınızdan dolayı sizin kazancınız mesela 30 değil, belki 25'e gelecek. Oradan çıkış yaptığınızda kimse bilmiyor arkadaşlar. Ne zaman ineceğini, ne zaman çıkacağını kimse bilmiyor. Güncel bir haber olduğu için sizlerle paylaşacağım. Bakın şimdi Kuzu Gayrimenkul, Kuzu Grup Gayrimenkul. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Bir önceki gün satış verdim. Dün para hesabıma geldi. Bugün görüyorum ki %10 düşmüş. Ben şu anda satış verseydim alan kimse bulamayacağım için içeride kalacaktım. Yani bir hisse senedi halka arz olduysa örnek veriyorum ne oluyor? Tavan gidiyor değil mi? Ne oluyor şimdi tavanda? Yani kimse satmıyor. Siz alım yapmak istediğiniz zaman alamıyorsunuz. Çünkü niye? Satan kimse yok. Yani bir ürünü biri sattığı zaman almak isteyen varsa alabilir. Şu anda da mesela düştü. Satmak isteyenler için de alan kimse bulamadığı zaman satamayacak. Borsa böyle bir yer arkadaşlar. Bundan dolayı sizler zaten bir yere gelmiş. İşte ben paylaşmıştım. Bu Ak Portföy büyüyen şirketler hisse senedi fonu. Yani zaten o 1,5 ayda %50 arttı. Ben çıktım. Almak isteyenler var. Ya oradan niye alıyorsunuz şu anda siz zaten? Yani %50 çıkmış. Herkes burada satmak istediği zaman siz alıyorsunuz ya, o satan kişinin ne oluyor biliyor musunuz? Yani kaba tabirle keriz sirkeleme diyorlar ya mesela. Ya orada adam malını satıyor. Alıyorsunuz ya oh be diyor. Ben karlarımı verdim, aldım yani diyor karlarımı. Siz girdiğiniz zaman ne olacak biliyor musunuz? Aşağı düştüğünde alan kişi bulamayacağınız için ben ne olmuş oluyorum? Elimdeki hisseleri satmış olurum zaten. Ama siz içeride kalmış oluyorsunuz. Dikkatli olun. Verdiğim bilgiler altın değerinde. Tecrübe ettiğim bilgiler. Ben de %60 işte kar eden Sasa'yı almıştım. Zarar etmedim gerçekten. Ben %80 karla çıktım. %100 daha arttı gitti. Kaybettim fakat önemli değil. Benim amacım neydi? O karları aldım ben gayrimenkule dönüştürdüm. Daha değerli bir varlık varsa dönüştürün çıkın. Hani varlık bile yoksa orada siz bir hedefiniz olması lazım. Ben 3 ayda %50 kazanacağım. İşte 6 ayda %100 kazanacağım. Geldiyseniz o hedefinize çıkın. Beklemenize gerek yok zaten. Evet arkadaşlar bu şekilde inceliyoruz. Bakın biliyorsunuz Türkiye borsası ciddi artışta olduğu için zaten biz şu anda eksi olan hisse çok bulamayız. Yani baktığımız zaman yok yani çok fazla yok. Yani burada siz dediğim gibi işte farklı ne var? Bir ayda Eczacıbaşı yatırım mesela %5. Ya ben olsam bunlara girmem. Yatırım önerisi değildir. Ben tercih etmem yani. Evet arkadaşlar şimdi fonları inceleyeceğiz. Bakın piyasalar diyoruz. Buradan ETF diyoruz. Türkiye ETF'leri diyoruz. Bunlar tabii ki fonlar anlamına geliyor. Bakın şurada fark diyor ya. Açılan sayfada farka tıklıyoruz. Bize eksileri sıralıyor.
Arkadaşlar bakın bende olan güzel kar ettiğim TTE iş portföyüm BIST teknoloji ağırlıklı fonu. Şu anda bakın %2.59 zararda. Arkadaşlar bu şekilde sizler de bu fonlara böyle sıralayabilirsiniz. Kendiniz inceleyebilirsiniz. Lütfen çıkış trendinde olan ürünleri değil de inişte, düşüşte olan ürünleri tercih edelim. Evet arkadaşlar, sizlerle bugün böyle kısa bir video yapmak istedim. Düşüş trendinde olan ürünlere nasıl inceleyip nasıl ulaşırız ve aynı zamanda fonlara şöyle bir baktık, kısa bir süreyle değerlendirdik. Sizler de kendiniz arkadaşlar girin bakın. Ben sizlere böyle her seferinde 30 dakika 1 saat video yapmak istemiyorum. Sebebi ne biliyor musunuz? Sizlere kendiniz öğrenip kendi başınıza bir şeyler elde etmeniz. Evet arkadaşlar, ben zaten biliyorum nasıl yapıldığını, nasıl edildiğini ve sizlere gösteriyorum. Kötü yorumlar çok fazla olmasa da alıyorum. Şöyle diyor arkadaşlar. Ya senin gösterdiğin şeyler çok basit. Sen sanki çok büyük bir şey mi yapıyorsun? Yani arkadaşlar ve kardeşlerim, ben çok büyük bir şey yapmıyorum. Benim sayfamda, benim kanalımda hiç bilgisi olmayanlar, gerçekten nasıl yapacağını, nasıl bakacağını bilmeyenler çok fazla. Ben yorumlardan görüyorum, özelden yazıyorlar. Bundan dolayı da bu tarz videoları, kolay gelen videoları aslında bence benim için çok önemli. Ben kişilere tekrar söylüyorum. Balığı al sana verdim değil. Sizlerin nasıl balık tutacağınızı öğretiyorum size ben. Bundan dolayı izlemek istemeyen varsa izlemesin. Çok fazla bilgi sahibi olmak isteyen kişi var. Bizler bunu öğrenmek istiyoruz. Lütfen, biz yatırım yapmayı bilmiyoruz. Sizlerden bir şeyler öğreniyoruz. Bundan dolayı da şu konuları işleyin diye ben yorumlardan konu buluyorum arkadaşlar. Çok dikkat ediyorum. Sizlerin yazdığı yorumlar benim için altın değerinde. Ben bu yorumlardan içerik üretiyorum. Sizlerin eğer gerçekten merak ettiği ve istediği bir konu varsa, videosunu hazırlamamı istediğiniz bir konu varsa veya bir içerik varsa lütfen sizler de yorumlarda yazın. Her yoruma cevap vermeye çalışıyorum. Çünkü çok değerlisiniz. Sizler sayesinde 3000 aboneye geçtim. Gerçekten çok fazla destekliyorsunuz. Ben de sizlere faydalı olabilmek için bu tarz içerikleri, faydalı içerikleri üretmeye çalışıyorum. Ve bundan sonraki süreçte de hep beraber ilerleyeceğiz. Sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. Beni destekleyen ve videomu izleyen, beğeni yapan ve abone olan, aynı zamanda arkadaşlarıyla paylaşan kişilere sonsuz teşekkürler ediyorum. Bu videom da sizin için faydalı olduysa lütfen beğenmeyi, abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve bu değerli videoyu da arkadaşlarınıza göndermeyi sakın unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.